Herkese merhaba, ben Hale. Bugün ailem ve arkadaşlarımla birlikte aylardır beklediğimiz Viyana yolculuğuna çıkıyoruz. 4 günlük kısa bir tatil planladık. Eylül ayının son günleri olduğu için bileti alırken hava durumu konusunda endişeliydik. Fakat şansımıza hava durumu gayet iyi olacak gibi duruyor. İstanbul aktarmalı olarak gittiğimiz uçuşta Tuna Nehri'ni gördüğüm zaman Viyana'ya yaklaştığımızı anladım ve heyecanım iyice arttı. Viyana, görmek istediğim şehirlerin başında geliyordu. Pasaport kontrolünde Türkçe konuşan görevli görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum. Kontrol sonrası otelimizin olduğu yer olan 3. bölge yani Landstrasse'ye gitmek için S7 trenine bilet aldık. 5 yetişkin ve 3 çocuk için toplam 27 euro ödedik. Booking.com'dan ayarladığımız otelin ismi Black Home Wien. Otele giriş saati 15.30 olarak görünüyor. Fakat biz daha erken bir saatte orada olduğumuz için biraz beklemek zorunda kaldık. O sırada da otelin çevresinde market gibi yerleri keşfetmeye çıktık. Bizdeki A101, BİM gibi Viyana'da da Billa Market birçok yerde mevcut. Otelin çok yakınında da Billa olması bizim için çok iyi oldu. Otelde resepsiyon bulunmuyor. Dijital bir ekrandan check-in işlemini tamamlayıp odamıza çıkıyoruz. Odamızda bir mutfak tezgahı, 2 ayrı yatma alanı ve şansımıza güzel manzaralı bir balkon var. Oda gerçekten çok temiz ve ferah. Eğer bu otelde kalacak olursanız 715 numaralı bu oda umarım size de denk gelir. Eşyaları odaya bırakıp fazla beklemeden merkeze doğru yürüyeceğiz. Merkez bölge Innerstadt olarak geçiyor. Birçok turistik yer orada. Otelimiz de oraya yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta. Gözüme ilk çarpan şey binaların beyaz veya açık tonlarda oluşu. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Yolumuzun üzerindeki Stadtpark'a giriyoruz. 1862'de yapılan bu park, Viyana'nın halk için yapılan ilk parkı. Ortasındaki göleti ve çiçekli yeşil alanlarıyla huzur dolu bir yer. Gördüğüm kadarıyla Viyanalılar fazlasıyla değerlendiriyor bu güzel parkı. Tabii ki bizler de geri kalmıyoruz. Stadtpark'ı geçtikten sonra St. Stephen Katedrali'ne gitmek üzere yürümeye devam ediyoruz. Bisiklet ve scooter kullanımının bu kadar yaygın olduğunu görmek beni biraz şaşırtıyor. St. Stephen Katedrali'ne yaklaştıkça sokaklar kalabalıklaşmaya başlıyor. Sokak aralarından katedralin heybetli görüntüsü hemen göze çarpıyor. Katedralin bulunduğu Stephansplatz Meydanı, Viyana'nın en merkezi yeri diyebilirim. Saint Stephen ya da Aziz Stephen Katedrali 1147 yılında inşa edilmiş ve Viyana'nın en önemli simgesi durumundaki yapıdır. 107 metre yüksekliğindeki bu yapı Osmanlı İmparatorluğu kuşatmaları esnasında Viyana halkı için bir sığınak haline gelmiş ve halk savaştan korunmak için katedralin içinde uzun süre kalmış. İkinci Viyana kuşatması sonrası geri çekilen Osmanlı'nın arkasında bıraktığı metal eşyalar toplanıp eritilmiş ve bu metallerle 1712'de katedralin güney kulesine monte edilen Pumerin çanı yapılmış. Katedral 2. Dünya Savaşı'nda büyük hasar görmüş ve Pumerin çanı yere düşerek parçalanmış. 1950'li yıllarda yeniden yapılan çan bugünkü yeri olan Kuzey Kulesi'ne yerleştirilmiş. Aziz Stephen Katedrali'ni ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Viyana'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri bana göre.
Hem dış görüntüsü hem de iç mekanı gerçekten çok etkileyici. St. Stephen Katedrali'nden çıkıp yürümeye devam ediyoruz. Şehirde turistik amaçlı gezi yapmak üzere çok sayıda at arabası var. Bu durum koku yönünden şehri olumsuz etkiliyor diyebilirim. Avusturyalı ressam Klimt'in öpücük resmi birçok yerde karşımıza çıkıyor. Akşam yemeği için meşhur şinitzelci Figmüller restoranı buluyoruz. Fakat rezervasyonumuz olmadığı için bizi yakındaki diğer şubelerine yönlendiriyorlar. Bu şubede de bir hayli sıra var. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekleyip içeri girebildik. Bu süre zarfında sokak manzaralarını izlemek keyifliydi. Figmüller'in orijinal şnitzelinde tavukla birlikte domuz eti karıştırdıkları için biz beef şnitzeli tercih ettik. Innerstadt'ta sahibi İtalyan, çalışanları Türk olan Zanoni dondurmacısına mutlaka uğrayın. Hem lezzetli hem de porsiyonları oldukça büyük. Artık iyice yorulduğumuz için otele doğru yürümeye geçiyoruz. Aziz Stephen Meydanı hala kalabalık. Ara sokaklara yürüdükçe kalabalıktan eser kalmıyor. İkinci günün sabahı balkonda nefis bir gün doğumu karşıladı beni. Türkiye'deyken internet üzerinden aldığımız 48 saatlik Viyana Pass ile bugün Schönbrunn ve Belvedere saraylarını gezmeyi planlıyoruz. Odamızda 4 kişilik bir aile için mutfak eşyaları bulunuyor. Sabah 7.30'da açılan marketten hem kahvaltı için hem öğlen için alışveriş yaptık. Kahvaltıyı odamızda yapıp öğlen için de yemek üzere sandviçlerimizi hazırladıktan sonra 9.30'da otelden çıkmayı düşünüyoruz. Viyana Pass'i kullanabileceğimiz Hop-on Hop-off otobüslerinin geçtiği en yakın durağı bulup oraya doğru yürüyoruz. Bu otobüsleri hem şehri tanımak hem de ulaşım için kullanma niyetindeyiz. Otobüste verdikleri kulaklıklar ve Türkçe dil seçeneği sayesinde Viyana hakkında oldukça bilgi edindik. Viyana Opera binasını gezmek için rezervasyon bilgisi almaya geldik ama maalesef saatlerimiz tutmadığı için Schönbrunn Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Bizim aldığımız Viyana Pass hemen hemen tüm müzelerde geçerli. O yüzden vaktimizin yettiği her yerde değerlendirmek istiyoruz. Barkodlu sistemiyle kolayca telefon üzerinden kullanabildiğimiz Viyana Pass'i almanızı gerçekten öneriyorum. Schönbrunn Sarayı'nın ne kadar büyük olduğu uzaktan bile belli oluyor. Büyük saray turu için bilet ofisinden rezervasyon saatimizi alıyoruz. Çok kalabalık olduğu için her saat girilemiyor. Schönbrunn Sarayı, Habsburg Hanedanı'nın yazlık sarayı. İmparatoriçe Maria Theresa tarafından 1700'lü yıllarda tamamlatılmış. 1441 odalı ve barok mimariye sahip bu saray, geniş bahçeleri ve farklı aktivite alanlarıyla Viyana'nın en turistik yerlerinden biri. Saray turu için daha vaktimiz olduğundan dolayı önce saray bahçesindeki hayvanat bahçesine gidiyoruz. Saray bahçesindeki ulaşımı bu araçlarla veya yürüyerek sağlayabilirsiniz. Biz uzak olduğu için bu araçlara binmeyi tercih ettik. Hayvanat bahçesine giderken yol boyu güzel binalar ve peyzaj düzenlemeleri görüyoruz. Biz hem yanımızda çocuklar olduğu için hem de UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğu için hayvanat bahçesine gitmeyi tercih ettik. Yine Viyana Pass'i kullanarak girdiğimiz hayvanat bahçesi 1752 yılında kurulan ve halen faaliyette olan dünyanın en eski hayvanat bahçesi. Burada 4000'den fazla hayvan yaşıyor. Panda, fil, penguen, deniz aslanı, zürafa, zebra gibi pek çok hayvan çeşidini görebileceğiniz bu yer
Özellikle çocuklarla vakit geçirmek için çok uygun. Saray turu vaktine yaklaşınca hayvanat bahçesinden çıkıp sarayın ana binasına doğru yürüyoruz. Çok büyük ve çok güzel alanları olan bu saray için yarım günü ayırmak gerekiyor. Schönbrunn Sarayı ve bahçesi 1996 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiş. Bu yazlık saray, İmparator Franz Joseph'in eşi Sisi adıyla tanınan İmparatoriçe Elizabeth'in en sevdiği mekanmış. Saray turu için içeri giriyoruz. Fakat çekim yapmak yasak olduğu için içeriden görüntü bu kadarla sınırlı kalıyor. Büyük saray turunu gerçekten çok ama çok beğendik. Bahçede sandviçlerimizi yedikten sonra Maze adı verilen labirent oyun alanına gidiyoruz. Orijinali 1720 yılında yapılan bu labirent daha sonra kullanılamaz hale gelmiş fakat 1999 yılında yeniden açılmış. Büyük küçük herkes için farklı bir deneyim yaşatan labirent bizim için çok keyifliydi. Artık Schönbrünn'den ayrılmak için bahçenin bir ucundan diğer ucuna yürürken iki tiyatro sanatçısının performansına denk geliyoruz. Aslında biten performanslarını bizim çekmemiz için yeniden oynuyorlar. Teşekkür edip yanlarından ayrılıyoruz. Schönbrünn'den çıktıktan sonra istikamet Belvedere Sarayı. Yine hop on hop off'a binip şehir hakkında bilgilenerek Belvedere'ye doğru gidiyoruz. Trafikte korna sesleri duymamak, etrafta yüksek binalar görmemek bizim alışık olmadığımız şeyler. Belvedere Sarayı, otelimizin de olduğu Landstraße bölgesinde. Yukarı ve aşağı Belvedere Sarayı olarak iki parçadan oluşan barok yapılar birbirine çok geniş ve çok güzel bir bahçe ile bağlı. Belvedere Galerisi olarak da kullanılan bu yapılarda çok önemli tarihi tablolar var. Hem saray hem de içindeki eserler gerçekten görülmeye değer. Biz buraya en çok da Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Öpücük isimli eserini görmek için geldik diyebilirim. Tabii Öpücük dışında da çok güzel ve görülmeye değer eserler vardı. Ortadaki büyük galeriyi bizim çocuklar daha çok oyun alanına çevirmiş olsa da fırsat bulup bir ara pencereden dışarı baktım ve güzel bahçe manzarasını görebildim. Saray bahçesinde spor amacıyla koşan çok kişi gördüm. Hadi çıkıp koşayım diyorsunuz ve kendinizi saray bahçesinde koşarken buluyorsunuz. Viyanalılar gerçekten çok şanslı. Artık Belvedere'den çıkıp bir şeyler yeme zamanı. Otele mi yürüsek yoksa Innerstadt'a mı yürüsek derken yolumuzun üstünde hoşumuza giden bir yerde yemek yeriz diye düşünüyoruz. Akşamüstü Viyana'da yürümek gerçekten çok keyifli. Çoğu restoranda rezervasyon yaptırmak gerektiği için soluğu tanıdık bir yüz olan McDonald's'ta alıyoruz. Yemek sonrası saat henüz 8 bile olmamışken sokaklar neredeyse bomboş. Birkaç bisikletliyle birlikte sokakları paylaşıyoruz.
Yürümenin getirdiği sürprizlerden biri de Fas kralının hediyesi olan bir çeşmeyle karşılaşmak. Tatlı bir yorgunlukla günü kapatıyoruz. Üçüncü günün sabahı bu sefer bilinçli şekilde gün doğumunu izlemek için balkona çıkıyorum. Sonrasında sokaktaki insanları izliyorum. Çok sakin, çok mutlu ve kendi hallerindeler. Yine gezi rotamızı oluşturup yollara düşüyoruz. Bugün ilk olarak Hundertwasser evine gidip daha sonra merkezdeki birkaç müzeye gitmeyi planlıyoruz. Ne yöne baksam fotoğrafını çekecek bir şeyler görüyorum. Otelden yaklaşık 15 dakika yürüyerek Hundertwasser'e ulaşıyoruz. Renkli dış yüzeyi ve tümsek şeklinde kaldırımıyla hemen dikkat çekiyor. Hundertwasser evi, Avusturyalı sanatçı Hundertwasser tarafından tasarlanmış bir apartman. Toplam 52 daire ve 4 dükkan bulunan bu apartman, Viyana'da en çok turist çeken binaların başında geliyor. Bu yüzden olsa gerek etrafında birçok hediyelik eşya dükkanı var. Innerstadt'a doğru yeniden yollara düşüyoruz. Viyana dümdüz olduğu için bebek arabasını kullanmakta hiç zorlanmadık. Hatta bu tarz bir gezide yanınızda 5 yaş altında bir çocuk varsa bebek arabası ve portatif lazımlık gerçekten çok işe yarıyor. Sokaklarda su içmek için bu tarz çeşmeler var. Viyana'da bütün yollar bir şekilde Stephan Meydanı'na çıkıyor. At arabası, otomobil ve bisikleti aynı anda Viyana dışında başka nerede görürsünüz bilmiyorum. Hofburg Sarayı'ndaki Sisi Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Hofburg Sarayı, Habsburg Hanedanı'nın kışlık sarayıymış. Sarayın bir parçası olan Sisi Müzesi'nde İmparator Franz Joseph ve eşi Sisi lakaplı Elizabeth'in eşyaları sergileniyor. Bu müzeye girişte de Viyana Pass kullanıyoruz. Yemek molası vermek için sarayın bir parçası olan Volksgarten bahçesine gidiyoruz. Yemyeşil ve çiçeklerle dolu bir park. Buradan çıktıktan sonra hedefimiz müzik evine gitmek. Müzik evi, Mozart gibi birçok sanatçı yetiştirmiş bir şehir için oldukça önemli. İçeri girdiğimizde çok farklı bir müze ortamına girdiğimizi anlıyoruz. Oldukça interaktif şekilde tasarlanmış olan müzede değişik müzik aletlerini deneyimleyebilir, anne karnında bebeğin sesleri ne şekilde duyduğunu anlayabilir ve daha birçok uygulamayla vakit geçirebilirsiniz. Burası hem çocukların hem de biz yetişkinlerin gerçekten çok beğendiği bir yer oldu. Hem öğrendik hem de biraz koptuk. Bu bölümde tavandaki görseli seyrederken biraz da dinlenme fırsatı bulduk. Sanal gerçeklik oluşturulan bu ortam en ilgimi çeken kısım oldu diyebilirim. Müzik evinden çıktıktan sonra Albertina Müzesi'ne doğru yürüyoruz. Zaten çoğu gezilecek yer birbirine çok yakın. Albertina Müzesi, Viyana'nın önemli sanat müzelerinden biri. 18. yüzyılda Dük Albert'in sarayı olarak kullanılan bina,
İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanla büyük hasar görmüş ve restorasyonunun tamamlanması 2000'li yılları bulmuş. Müzede tarihi konut bölümüne ait gösterişli odaları gezebiliyorsunuz. ...65.000'den fazla çizimin yanı sıra 1 milyondan fazla modern grafik çalışmalarından oluşan koleksiyon, dünyanın en geniş ve en önemli grafik koleksiyonlarından biri. Monet, Picasso gibi ünlü ressamların resimleri de bu müzede mevcut. Özellikle soyut resimlere ilginiz varsa bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Müzenin terasından cadde çok güzel görünüyor. Akşam için yemek yiyeceğimiz bir mekan arayışına giriyoruz. Sokak sokak yürüdükten sonra soluğu Zanoni dondurmacısının hemen yakınındaki Pizza Bizi'de alıyoruz. Çalışanlarının Türk olduğu güzel bir pizzacı. Farklı bir tat arıyorsanız patlıcanlı pizzayı deneyebilirsiniz. Pizzacıdan sonra meşhur Cafe Central'a yürüyoruz. 1876'da açılan bu tarihi kafe, Stefan Zweig, Adolf Hitler, Sigmund Freud gibi isimlerin uğrak yeriymiş. Kafenin atmosferi gerçekten muhteşem. Tatlıları ve melanj kahvesi de bir o kadar güzel. Viyana'daki son akşamımızı da böyle tamamlayarak otele dönüyoruz. Bir gece daha kalsaydık fena olmazdı diye düşünüyorum. Artık toplanma vakti geldi. Dönüş uçağımız akşamüstü olduğu için valizlerimizi otelin ücretli emanet dolabına bırakıyoruz. Çok gezdiğimiz, çok eğlendiğimiz ve çok yorulduğumuz Viyana gezisi artık bitiyor. Ne yalan söyleyeyim, içimde biraz hüzün var. 1-2 gün daha kalsak belki daha hakkıyla gezebilirdik diye düşünmek yerine buna da şükür deyip geçiyorum. Havaalanına gitme saati gelene kadar merkezde biraz daha geziyoruz. Avrupa'nın birçok yerinde bulunan Danimarka menşeli Tiger mağazasına girmeden de geçmiyoruz. Viyana yıllarca dünyanın en yaşanabilir şehri seçilmiş. Bunun neden böyle olduğunu anlamak gerçekten zor değil. Gördüğüm insanların çoğu sakin, mutlu ve huzurlu duruyordu. Viyanalıların belki de en büyük derdi D vitamini eksikliğidir, kim bilir. Valizlerimizi almak üzere otele doğru yürüyoruz. Havaalanına gitmek üzere Renweg istasyonundan S7 trenine biniyoruz. Çok keyifle hazırladığım bu videoyu umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolarda ve gezilerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.